anda Erçömlek Atölyesi'ndeyiz. Ayhan Usta ile röportaj yapacağız. Merhaba Ayhan Usta, Merhaba. nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Başlayalım mı röportajımıza? Olur. Olur. Dikkate değer bulduğunuz bir başarı öykünüzü bize açıklar mısınız? Bu işletmenin tanınırlığı, sürdürülebilirliği, büyümesi ve varlıkları hakkında olabilir. Bu başarı öyküsü sizi belirli bir düzeye ulaştırdı mı? Şimdi başarı öyküsü derken ben bu işi severek yapıyorum. Severek yaptığım için elimden geldiği kadar gayret gösteriyorum. Daha farklı forumlar, daha farklı şeyler, daha mesleğin yararına ne yapabiliriz diye her zaman bunu düşünüyorum zaten. Mesleği severek de yaptığım için belli bir düzeye geldiğime inanıyorum. Peki bu başarının öyküsünü bize anlatır mısınız? Yani başarının öyküsü şöyle, kendime, yani mesleği sevmeden dolayı kendime güveniyordum, ustalığıma güveniyordum. Bu nedenden dolayı da bazı yarışmalara girdim. Mesela 2004'te, 2005, 2006, 3 sene üst üste uluslararası düzenlenen yarışmalarda birincilik aldım. Hem teknik dalda hem bir estetik dalda. Menemen'de. Aynı zamanda kendi ustalarımla da yarıştım yani. Size öğreten. Evet. 3 sefer yendim ustamı. Siz bu başarı öyküsünün hangi parçasındaydınız? Rolünüz neydi? Yani aslında şöyle söyleyeyim, yani biz zor şartlar altında yetiştik. Yani çok zor şartlar altında, şu anki gibi değil. Şimdi mesela şu anki zamanı söyleyeyim. Rahatlıkla bu işi öğrenebilirsin. Ama bizim dönemimizde çok zor şartlar altında biz ustalığı öğrendik. Öğretecek insan mı? Ya öğretecek insan değil, bizi torna tezgahlarına sokmuyorlar açıkçası ustalarımız. Biz işten sonra mesai saatlerinin dışında ta gece yarılarına kadar biz torna tezgahlarına girip işi öğrenmeye çalışıyorduk. Tabii. Öğrenmeye çalışıyorduk. Peki bu öyküde önemli bulduğunuz, dikkate değer önemli hususlar nelerdir? Kaliteli ürün çıkarmak, mesleği daha iyi bir hale getirmek, iyi pazar bulmak, tabii satışlarında daha kaliteli ürün üretmek. Bu öykü başlamadan önce durumunuz nasıl? Örneğin pazar durumunuz, pazardaki rekabet durumunuz, pazar payınız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Daha önceden iç piyasaya genelde çalışıyorduk. Ama yıllar öncesine sorarsam ben bu işi yapmadan önce çalışıyordum ki usta olarak. Yurt dışına çok ihracat yapıldı menemenler. Ve ben buna geç kaldım. Ben başladığım dönemlerde genelde iç piyasa. Bu sene ise bir Kıbrıs'a bir ihracat yapmaya başladık. Bir de Hollanda'ya geçtiğimiz sene 8-9 konteyner gönderdik. Bu şekilde devam ediyoruz. Başarı hikayesine başlamanıza hangi nedenler etkili oldu? Aslında şöyle söyleyeyim, biraz da hırslıyımdır yani. Yani ben bir şey yapacağım dediysem yapıyorum. Yapmak istediğim şeyi yapıyorum yani, hiç tereddütsüz. Başarı hikayesine başlarken beklenilen sonucu nasıl tanımlardınız? Beklediğiniz sonuçlar neydi? Ya aslında bir beklentim yoktu. Yani ben çünkü zor şartlar altında geldiğim için kendime ait bir atölye, bir iş yeri açayım dedim. Çok büyük paralar kazanacağım diye bir şey düşünmedim zaten. Şükür yani bu duruma da getirdi bizi yani. Başarı öyküsü sürecinde hangi zorluklarla yüz yüze kaldınız? En büyük zorluklardan bir tanesi, belediyeyle çok büyük sıkıntılar yaşadık. Halen de yaşamaya devam ediyoruz. Ve bunun dışında Çevre Bakanlığı'yla aynı şekilde sıkıntılar yaşıyoruz. Aşmaya çalışacağız. Bu zorlukların çözümü için neler yaptınız? Zorluğun çözümü için örneğin bir ruhsat sorunumuz vardı ilk dönemlerde buraya biz başladığımızda. Çünkü tamamen her şeyi yasal yapmak istedim. Yasa dışı herhangi bir şey yapmak istemediğimden dolayı ruhsatlı plan projeli yapmak istedim. Bununla ilgili belediyeye müracaat ettim. Belediye sürekli bana zorluk çıkarmaya çalıştı. Ve aynı zamanda her gittiğim gün yok olmaz, yok bugün git, yok yarın gel, yok şudur, yok budur.
Daha sonra baktım ki bu işin olacağı yok. Ben de dedim ki ben gerekirse başbakanına kadar, cumhurbaşkanına kadar gideceğim diye kafama taktım. En alt düzeyden başladım. İlk başladığımda da zaten başarılı oldum. Direkt kaymakamına çıktım. Kaymakama derdimi anlattım, durumu anlattım. Sağ olsun kaymakamın desteğiyle belediyede de benim işlerim halloldu. Peki çözümlere ilişkin engeller neydi? Neleri yenmek zorunda kaldınız? Neleri yenmek derken demin size anlattığım gibi yani önüme sürekli engel çıkıyor. Yani ruhsat engel çıkıyor, yol engel çıkıyor, elektrik engel çıkıyor. Şu an mesela şu an hala bizim büyük engellerimiz var aslında. Menemen'de bu kadar toprak kullanılıyor, kil kullanılıyor. Ama maalesef bizim bir kil ocağımız yoktur. Yani biz direkt bunu bir maden ocağından bu kili elde edemiyoruz. Bunu defalarca belediyeye söyledik, kaymakamına dilekçeler de verdik. Dedik ki özel idare yapsın, belediye yapsın, biz her şeyi yasal yapalım. Biz şu an kullandığımız kili bile gidip inşaat temellerinden alıyoruz. Bir inşaat yapılıyorsa ancak oradan alabiliyoruz. Yani gidip de bir dağda veya bir yerden biz gidip toprak alamıyoruz çünkü aldığımız takdirde büyük cezalar yiyoruz. Ki alamayız da. Bu engelleri yenerken kendinizi nasıl hissediyordunuz? Vallahi tabii ki yani az da olsa o an için biraz moral yerine geliyordu ama daha sonra başka sorunlarla karşılaştığımız zaman tekrar psikolojik yıkılıyorduk yani. Niçin? Niçin? İşte hep sıkıntı. Bir türlü sorunlar çözülmüyor. Birini düzeltmeye çalışıyorsun, öteki çıkıyor, öteki çıkıyor. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık yani açıkçası. Bu başarı öyküsünde kesinlikle üstesinden geldiğiniz sorunlar neler oldu? Bu sorunları çözmek ne kadar kolaydı? Şimdi bu sorunların üstesinden geldiğimiz sorunlar şöyle. Bizim en büyük sıkıntılarımızda yakıt sıkıntımız var. Çünkü çok büyük maliyetlerle biz yaptığımız ürünleri pişiriyoruz. Örneğin ben bir fırında 3,5 ton odun yapıyorum. O da aşağı yukarı 1 TL civarındadır. 1000 TL civarındadır pardon. Daha nasıl uygun, nasıl daha maliyeti düşürmek için arayışlar içerisine girdiğimiz için bu nedenle ben bir kömürle bir pişirimler yapmaya başladım ki %50 daha fiyatların düştüğünü fark ettim. Evet. Hem daha kaliteli tabii hem aynı zamanda daha da kaliteli. Tabii. Yani ürünler de burada zaten belli. Bu başarı öyküsü kapsamı ve karşılaştığınız sorunların çözümü için farklı olarak neler yapabiliriz? Daha farklı neler yapabiliriz? Ya aslında daha farklı yapılacak çok şeyler var. Yani daha farklı fırınlar yapmak, daha büyük fırınlar yapmak. Yani hayalimdeki şeyler mesela iyi büyük fırınlar yaptığımız zaman inan ki şu anki yaktığım yakıtı %20'ye de düşürebilirim yani düşün. Yani o kadar bir yapılacak şeyler var. Tabii bunların hepsi maliyet, hepsi imkan. Zaman isteyen bir şey. Niçin daha önce bu yaptıklarınızı yapamamıştınız? Niçin yapamamıştım? Ekonomi yani sonuçta para olursa yaparsın, para olmazsa yapacağın hiçbir şey yok. Bu başarı öyküsünde gelecek için elde ettiğiniz sonuçlar, kazanımlarınız nelerdir? Sonuçlar yani iyi bir tecrübe sahibi olduk. İyi bir usta olduk. Bunun dışında da kazandığımız bütün parayı da ne varsa hepsini buraya gömdük işte gördüğünüz gibi. İşe yatırım yani. Bu deneyiminizden sonra gelecekteki benzer engellerden korunmak için düşünce biçiminizde ve davranışınızda ne tür bir değişim olur? Valla aslında bir değişim olduğunu düşünmüyorum. Gittikçe çünkü her gün bir sıkıntıyla karşılaştığımız için yani diyorum inşallah daha ileriki zamanlarda daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Sağ olun.